TV'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldin Sancar. Hoş bulduk Yağmur Hanım. Alp abim. Nasılsınız? İyisiniz? Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun davet ettiğiniz için. Bugün aslında şu ana kadar çektiğimiz videolar içindeki en önemli videomuzu çekiyor olabiliriz sayın seyirciler. Evet. Ben bu programın çok neşeli geçeceğine inanıyorum. Neşeli, aynı zamanda dolu, belki gözlerinizi bile yaşartabiliriz bugün. Her şey Gerçekten var. Her duygudan. evet, Azar her azar gün yaşayacağınız bir videoyla karşı karşıyayız sayın seyirciler. Ben çok heyecanlıyım. Ben de Ben bu heyecanlıyım. hikayeyi ilk dinlediğimde büyük bir şaşkınlıkla dinlemiştim. Ve bir ağlamamıştım abi. Sana da oldu mu aynısı? Ben yastığa kapanıp 3 gün ağladım ya. Evet. O kadar söylüyorum. Yani gerçekten çok şaşırmıştım, çok üzülmüştüm ama şimdi anlatıcı o kadar güzel de anlatmıştı ki bir yandan hani gülmekten de kendimizi alamadık. Bir Çağınırmak filminin Evet. içinde bulmuştuk kendimizi. Buradan Çağınırmak'a da çağrımızdır. Lütfen Adını bu hikayeyi getirdiğiniz filmleştirmekten kaçınmayın çünkü malzeme elimizde. Evet. Bugün dünyaca ünlü, Estağfurullah. Türkiye'nin ve Afganistan'ın gururu, Estağfurullah. tüm Afgan halklarının, tüm Fars halkların, Farsi konuşanların, herkesin gururu Sancar Güneş'i konuşacağız efendim. Eyvallah, eyvallah. Valla ne diyeyim yani o konulardan illaki konuşacaksın. İllaki hayatın hakkında bir şeyler söyleyeceksin. Yani Alp abimiz de Yağmur çok istedi. Dedi ki buradaki yani Türkçe dilini de anladım zaten. Biz sınıfın içindeyken ben anlatmıştım. Yani ilk bizim neydi ya? Müjdat Gezen'deyken evet oradayken anlatmıştım. Herkes bir şok olmuştu. Ondan sonra Google'lara yazdılar. Ne bileyim araştırdılar. Oha herkes şaşırdı kaldı. Evet, güzel bir andı. Yani ne sormak isterseniz ben hazırım. Evet, şimdi bu ne sormak isterseniz hazırım noktasına gelmesi yaklaşık bir ayını aldı Sancar'ın. Çok uğraştık. Evet, çok uğraştık. Bir aydır baskı yapıyoruz, senin videolarını çekeceğiz diye. Ben bugün tek videoyla kurtulacağımıza inanmıyorum çünkü uzun bir hikayesi var. Garip, karmaşık ama aynı zamanda duygu yüklü bir hikayesi var Sancar'ın. Türkiye'de geçirdiği süreç, Türkiye'ye ilk gelişi, Türkiye'ye gelmeden önceki ve sonraki Evet. yaşadıkları gerçekten bizi epey sarstı. Burada çok ciddiyim, hiç dalga geçmiyorum. Genelde dalgıcıyımdır biliyorsunuz ama bugün dalga geçmiyorum. Ama Sancar bir yandan o kadar güzel anlatıyor ki. Evet, adam iyi anlatıyor, kitliyor yani. Kitliyor gerçekten yani böyle çok heyecanlı bir filmin içindeymişiz gibi ilk anlattığında bir 3-4 sene oluyor Sancar'ın biz hikayesini öğreneli. İlk o zamanlar öyle hissetmiştim. Evet. Yani çok şaşırtmıştım beni. Bakalım. Evet Sancar'cığım. Hazır ikna olmuşken. Evet. O zaman şöyle başlayalım. Ben Nasıl? Tamam şöyle. Şimdi bence şöyle en basitten başlayalım. Basitten başla. Sancar Güneş kimdir? evet, benim adım Sultan Sancar Güneş. Kendim Afganistanlıyım. Afganistan Türkmeni. Yaklaşık 8 sene oldu şimdi. 8,5 sene falan da olmuştur. Yani bilmiyorum 8 sene galiba oldu. Ben 2017'de Türkiye'ye geldim. 2017'de Afganistan'da tıp okuyordum. Afganistan'da tıp okuyordun. Aynen. Afganistan'da tıp okuyordum. Evet. 4. klasa geldikten sonra 4. sınıftan. aynen yani 4. yılımız diyelim. Yani Dördüncü de- Afganistan'da da olsa Klas. 4 sene boyunca tıp okumak Evet. her baba yiğidin harcı Harcı değildir sayın değil. seyirciler. Evet. Tabii. Lütfen lafını kestim, kusura bakma. Sonra psikolojik de okudum 2 sene. Evet yani özel üniversitelerde hepsi. Babaya söylüyordum. Baba bunu okumak istiyorum. Baba onu okumak istiyorum. Sağ olsun babam beni hiçbir zaman çevirmiyordu. Maşallah. Sonra bilgisayar mühendisliği de okudum 2 sene. Yani en sonunda da üçüsünü devam sabah gidiyordum, öğlen gidiyordum üniversiteye. Ondan sonra akşam da gidiyordum. Double major yapıyor. Yani işte böyle seviyordum yani. Sonra birazcık sınavlar geldiğinde biraz güç geldi üstüme. Yani böyle zorluk geldi. Olmadı. Ben dedim ya bu tıba devam edeyim. Ondan sonra 4. ben Mezar Şerif'te okudum. Ondan sonra Cözcan vilayetinde şey vardı. Afgan Türk Hastanesi vardı. Afgan Türk Hastanesi'nin reisi Doktor Şukurla diyordu. Başhekim oluyor değil mi? Evet, Reis dediğimiz. aynen başhekim işte. O da bizim Türkmenlerden babanın arkadaşıydı.
Birinci yani başladığım yıldan itibaren ben o şeyde yani bu kışın şey yapıyorlar ya bizde orada yazın oluyor işte izin. 3 ay izin oluyor ya. İzinlerde işte oraya gidip staj yapıyordum mesela. Cerrahi baştaydım. Kendisi reisi cerrahtı. Orada cerrahi başta cerrahlık yapıyorduk. Ne bileyim nereden bir iğneden başladık yani. Ve sen doğum da yaptırdın değil mi? Evet onlar sonra geleceğiz tane? hepsine aynen. Ya. Hepsine geleceğiz onların. Sonra işte 4. yıla geldikten sonra buradan arkadaşlar da söyledi. Ha ne yapıyorsun ne ediyorsun? Birkaç tane arkadaşım gitmiş söyledi ki ha biz buradayız. Onlar da bırakmış gitmiş sonra Marmara Üniversitesi'ne gelmiş. Ondan sonra ben de Doktor Şükürler'e söyledim. Ne yapalım ne edelim? Evet dedi sen de gidebilirsin dedi. Çok iyi olur dedi. Doktor Şükürler bana bir evrak yaptı hastanede. Evrak yaptı. Evrak sağ olsun var olsun. Çok teşekkür ederim. Yani üstadımdan yani çok iyi bir insandır kendisi. Yani ne bileyim yani gerçekten de ona çok minnettarım yani. Bu evraklarımı yaptım. Her şeyi okeylendik. Ondan sonra geldim Türkiye'ye. Marmara Üniversitesi'ne gideceksin ha? Aynen gideceğim evet. Marmara Üniversitesi'ne gideceğim. İşte yani Peki burada neden okuyacağım. Türkiye? Özellikle. Ha? Neden Türkiye? Neden Türkiye? Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Böyle bazı insanlar der ki aşırı derecede seviyorum. Öyle Gidip bir geliyor sevgim muydun var yani. öncesinde? Kanı Hayır, çekmiş adamın canım. İlk defa geliyorum ben o zaman Hı hı. Türkiye'ye. İlk defa. Yani uçaktan indim, havalimanına indim. Atatürk Havalimanı'na indim. İşte arkadaşla geldim. Sonra yani Türkiye'ye yani ilk Üsküdar'a gittik. Aha. Üsküdar'a gittik. Oradan Facebook'a bir tane resim attım işte böyle. Resim attım. Attıktan sonra herkes yazıyor. Sancar, doktor sen de mi geldin? Ha geldim. Geldin mi? Ha geldim. Ha geldin mi? Ha geldim. Evet. Ha görüşelim. Neredesin? Ha bilmiyorum neredeyim. Üsküdar diye bir yer varmış. Oradayım. Ha tamam. Görüşelim o zaman. Tamam gel görüşelim. Sonra bir tane benim arkadaşım vardı. Kuyumcuydu kendisi. Onun amcasının oğlu vardı. Yani onunla selam aleyküm aleyküm selam. O da telefoncuydu zamanında orada. Kuyumcu arkadaşımın yani ne zaman annemin altınlarını ya da bir almak istersek ya da bilmem satmak istersem yanında olurdu yani bayağı bir nakit olur ne olur ya güveniyordum bırakıyordum o da bana güveniyordu. Değiştiriyorduk işte böyle. Şimdi bunun amcasının oğlu şimdi ona güvenerek bir selamımız vardı aramızda. Selam aleyküm nasılsın iyi misin böyleydik yani. Ha geldin mi evet. Bu arkadaş sonra beni Taksim'e götürdü. Oraya buraya gezdirdi oraya Üsküdar'da da bir arkadaşımız vardı. Onun evinde kaldık bir geceliğine. Sonra ben o zamanlar iPhone 7 Plus yeni çıkmıştı. Ben oradan yeni almıştım iPhone 7 Plus'ı. Ee, Gezdik, yedik, içtik, tozduk işte böyle. Sonra akşam ha sen nerede yaşıyorsun? Ha ben Bursa dedim ya bir yer dedim başka bir yerler işte yaşıyorum dedi. Başka bir şehirde yaşıyor. Aynen başka bir şehirde yaşıyorum dedi. Sonra telefonunu ver birisini arayacağım dedi. Ben telefonumu verdim. Şimdi oradan geldim saf mı ya bizde yalan yok zaten orada. Hı hı. Kimse orada birbirini yalan söylemez. Yani nadir olabilir mesela. Hı hı. Herkes herkese güveniyor işte. Buraya geldim. Verdim telefonu. Kaç kere aldı ha? Nişanlımı arayacağım. Ben nişanlımı arayacağım. Ha, arada nişanlısını arıyor mu? Ne yapıyor? Ne ediyor bilmiyorum. Akşama kadar benim telefonumla uğraş. 7-8 kere aldı. Sonra da en sonunda şifresini de öğrenmiş. Bende saflık var o zaman işte. Sonra ha tamam akşam oldu saat 10 gibi oldu. Şimdi ha gidelim yağmur da yağıyor. Hava da soğuk yani öyle soğuk hava. Gezdik yani İstanbul o kadar güzel ki. Vapurlara bindik oraya buraya neler neler yaptık işte. Sonra arkadaş söyledi ki valla geç oldu ben nasıl gideceğim falan filan işte. Ben de arkadaşı aradım. Benimle gelen arkadaş Hafiz diye bir tane arkadaşım vardı benimle geldi. Hastaydı o. Sonra böyle böyle dedim bir arkadaş var dedim işte gelsin mi falan bu gece kalsın falan tanıyor musun? Ha tanıyorum. Nereli? Evet bizim vilayetten oluyor işte amcasının oğlu kuyumcu benim arkadaşım dedim. Tamam dedi sıkıntı yok dedi. Geldik yemek yedik içtik falan oturduk. Şimdi bir tane oda var. Hafiz yatıyor. O arkadaş yatıyor. Ben yatıyorum. Orada yani yerde yatıyoruz aslında. Yere şimdi Aha. yastık mastık koymuşuz bir döşek falan işte yatıyoruz akşam. Bir de ben ilk geldiğim zaman ezan saatinde kalkıp namaz okuyorum. Namaz kılıyorum. Orada 5 vakit namaz camiden çıkmıyordum.
Sabah Allah dediğimiz kalkıyoruz işte. Sabah Allah dediğimiz bakıyorum çocuk yok. Şimdi o arkadaş yok. Benim telefonum yok. Sırt çantamın içinde her şeyim vardı. Hepsini almış. Cüzdanıma kadar almış. Her şeyim almış. Telefon, şarj aletine kadar almış. Kalkıyorum. Bakıyorum hiçbir yerde yok. Benim dosyalarım, her şeyim, üniversite için ayarladık şeylerim hepsi o sırt çantamdaydı. Ne var ne yok. Her şeyim. Bak Çantaya ben bu almış. hikayenin bu kısmını tamamen unutmuşum. Bunu evet ben de Ya, Ben sanki Ben hani, o gün kısa kestim bunları evet söylemedim. aslında. çaldırdım demiştin ama kime çaldırdığını söylememiştin. Evet, Evet. evet, bunu bilmiyorduk. Ben bir de sanki benim zihnimde şey kalmış, böyle sokakta Ben bir de sokakta bir yerde çaldırdı diye diye Evet, hatırlıyorum. daha hikaye uzun ya o yüzden daha... Çok sayın seyirciler. Skandala doğru gidiyoruz. Bakalım bilmediğimiz neler çıkacak. Evet, sonra şimdi bu arkadaş bak sabah oldu ben dedim aha yani şaşırdım yani yok çantamı arıyorum ondan sonra bir heyecan bastı. Kaldırdım tuttum şöyle Hafiz dedim Hafiz ha ne oldu? Nerede bu? Kim nerede diyor. Şey nerede diyorum çocuk nerede diyorum işte. Ondan sonra diyor ki ben ne bileyim nerede olduğunu. Bak diyor lavaboya bak dedi. Baktım her yeri yok. Benim çantam yok. Ne diyorsun diyor. Hop o da kalktı yerine. Ya, telefon da yok. Arıyorum telefonu. Telefon kaç kere çaldı. Ondan sonra telefonu kapattı. Kapattı. Baktım ki yani her şeyi götürmüş. Bir sinirim bozuldu. Yani ne yapacağım bilemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Sabah polise gittik. Polise şikayet ettik. Neler neler yaptık. Ondan sonra şimdi o evde de 7 kişi yaşıyordu. Şimdi 7 kişi değil de bizimle 7 kişi aslında da yani 4 kişi yaşıyordu. Siz 3 kişi Aynen. misafir oldunuz. misafir olduk. Evet 7 kişi olduk. O gece 7 kişi ya 3 artı bir ev işte Üsküdar'da. 3 artı bir işte. Çalışanlar, okuyanlar vardı orada da. Sonra ben de utandım yani çok utandım. Ne yapacağım bilemiyorum. Nasıl da ben oradan tanıdık bir insan gelip de yani bunu nasıl yapabiliyor yani. Sonra şeyin telefondan, Hafiz'in telefondan bunun Messenger'imi açarak Messenger'den o benim kuyumcu olan arkadaşı aradım. Aradım. e, Yani ha böyle böyle oldu falan. Böyle yani benim her şeyimi çaldı gitti. Ya dedi sen dedi niye dedi bana söylemedin dedi. Tek sen değilsin dedi. O birkaç kişiyi de öyle yapmış dedi. Madem bunu biliyorsan Ya nasıl ben yani? yani bilmiyordum onu öyle yaptığını da. Yani birkaç kişiyi de öyle yapmış. Yeni gelen kişileri Yok sen kandırmış işte. bilmiyordun yani mesela kuzeni biliyor mu şöyle yaptığını Ya kuzene sana yani ben ki? her zaman konuştuğum bir insan değil yani. O Ha. kuzene de utanmaktan yani bana niye öyle bir şey söylesin ki? Bu böyle hırsızlık yapmış falan. Şimdi her aileden kötü de olabilir, iyi de olabilir mesela. Sonra o utandı, o kadar utandı ya diyor ki Sancar diyor keşke diyor yer çatlasa diyor girsem diyor yani sen bunu bana söyledin diyor yani sen herkes diyor bana güvenerek diyor ona şey yapıyor diyor artık diyor ben diyor bunu yakalarsam kendi ellerimle öldüreceğim diyor yani böyle bir yani şey yaptı çok utandı. Yani ne istiyorsun para mı göndereyim ne yapayım ne edeyim ya çok iyi yani Nasır diyordu adına çok iyi bir çocuk yani okuyucu kendisi. Çok iyiydi yani gerçekten de adamın dibiydi yani onu çok seviyordum. Yani ona güvenerek işte yani biz de şey yaptık. Onunla o kadar tanıştığımız da yoktu. Ha tamam bu da geçti gitti artık. Ondan sonra şimdi ben çıktım. Utandım çıktım sokağa. Sokağa çıktıktan sonra herkesten telefon istiyor. Telefon ver diyorum. Kimse bana telefon babamı arayacağım diyorum mesela. Ya da birisini arayacağım. Bir bakıyor yüzüme şöyle şöyle bakıyor insanlar. Ben de yabancıyım. Sen sokakta mı telefon istiyorsun birinden? Evet sokakta Türklerden istiyorum işte. Türkiye halkından istiyorum. Telefon ver diyorum. Bir yüzüme şöyle bakıyor. Hayırdır diyor. Ne için diyor. Ya Bir sen tuhaf böyle bir bakıyorlar işte böyle. Ben de bir bakıyorum telefon verebilir misiniz diyorum işte yani bir babamı arayacağım diyorum. Ondan sonra ya kardeşim diyor ya ben diyor git diyor yani başka bir yerden şey yap diyor. Ne bileyim bu telefonculara git diyor bir şeyler yap diyorlar. Herkes bir şey diyor işte böyle. Sonra Üsküdar o zaman yapılmamıştı o deniz kenarı. Biraz eskiydi sonradan yapıldı. Orada oraya gidiyorum buraya gidiyorum. Oraya gidiyorum buraya gidiyorum. Cebimde bir kuruş yok. Bir kuruş cebimde yok. Arkadaşlarının evine niye dönmedi? Onlar yabancıydı. Yabancı olduğu için. Şimdi utandım ya orada da bir hırsızlık falan oldu. İyi ki yani onların bir şeyine dokunmamış. Şimdi bende de gurur var. Ben de bir Afganistan'ın generalinin oğlu olarak böyle birazcık şey büyüdüm ya böyle. Hı hı hı. Birazcık Hı hı. yani diyeyim havalı mı diyeyim yani askerli mi diyeyim bir şey mi Yediremedin diyeyim tabii. yani yediremedim yani böyle neng diyoruz biz. Bizde neng diyor. Neng demek yani böyle nasıl anlatayım? Gururlu mu? Gururlu evet gururlu. Böyle
şey yapamadım yani. Ha, ne yapacağım, ne edeceğim? Telefon yok, kimsenin numarası yok. Ha, babamın numarasını zaten biliyordum işte. Kardeşlerim vardı, bir arkadaşım vardı. Onun numarasını biliyordum. Geziyorum işte böyle, geziyorum işte böyle, geziyorum. Ee, acıkmaya başladım. Çeşme var, su içiyorum. Çeşme var, su içiyorum. Cebimde bir kuruş yok. Birisine de bir para ver diyemiyorum. O kadar utanıyorum ki. O kadar hiç vicdanım kabul etmiyor yani birisine bana para ver demeye. Yani böyle, yani Bu sanki rolden ben de o geçiyor. parayı istesem yani ben şey olacağım yani sanki Hı hı hı. saçlarım patlayacak gidecek yani öyle düşünüyorum. Birisinden öyle para istesem, tövbe estağfurullah. Ee, böyle durumlarda oldu. Ha, bir geceyi sabaha kadar orada geçin. O akşam yarın oldu. Yarın da yani herkesten öyle yapıyorum. Polise gidiyorum. Ne oldu? Ha, ne oldu? Yok, haber yok falan, yok filan yok. Polisler de işte böyle haber yok, ne yapalım, ne edelim. Sonra yani bir saat 9 gibi oldu. Yani şimdi 2 günün üstüne denk geldik, böyle 2 gün diyelim. Öyle bir açım. Öyle bir 2 açım. gündür yemek yemedin. Su içiyorum. Sokaklardasın ve sadece su içiyorsun çeşmeden. Polise koşturuyorum, geliyorum işte böyle. Yani böyle işte. Sonra neydi o? Bir bantın üstünde oturdum, akşam saat 9 gibiydi. Bir incecik bunun gibi yağmurlu üstümde bir şey var. Üstümü giymişim, öyle bir üşüyorum ki böyle. Öyle bir üşüyorum ki. Böyle karla yağmur beraber böyle yağıyor işte. Mantının üstünde deniz, öyle bir deniz de böyle hafif hafif dalgalı, böyle soğuk. Resmen kulakların şuraları Kıpkırmızı. kıpkırmızı, burnun ucu öyle bir Ya soğuk. Sancar ya. Öyle soğuk. Sonra ne yapacağım bilemiyorum. Allah'ım diyorum, Allah'a dua ediyorum. Ya Rabbim diyorum. Benim ne günahım varsa diyorum beni affet. Ben ne yaptım diyorum. Ya. Ben öyle şeyler yapıyorum işte. Yani sanki hayattan soğumuş gibi hal geldi. Açlıktan, şeyden, soğukluktan, evsizlikten. Böyle şey geldi. Şimdi orada Afganistan'da bir büyük bir şeyin oğlu olarak yaşayan arabalar Hı hı. falan, askerler, onlar bunlar. İlk defa öyle bir şey üstüne geliyor ya. Sanki Oradaki rahat yaşamı bıraktın, burada geldin sokağa evet, düştün. sonra bilmediği bir böyle ülkede kimse de ya. yardımcı da olmuyor hiç yani böyle. Yani telefon verdi sen, insanlar kokuyor, çekiliyor yani böyle. Şöyle bir sanki kara bulut üstüne bindiği gibi bir şeyler oldu böyle. Ben hayattan soğudum ya, bana bir şey olursa ne olursa artık yani diye hayattan soğudum gibi, öyle bir şey oldu. Sonra bir saat 9-9.30'lar 10 civarlar falan o deniz kenarında da bir tane dede geldi. Dede uzaktan geldi. Oğlum dedi, aç mısın dedi. Ay. Yüzüne baktım, şöyle baktım, gözlerim moral, ağızlarım böyle, açacağım diyorum. O kadar halsizim yani. Su içmişim, su içmişim, su içmişim. Yani düşün, 48 saat gibi bir şey düşün işte. Bir de açlığa dayanamam, bir de hava soğuk biliyorsun. Gitti, orada bir küçücük büfe gibi bir yer var. Işıklı işte, oraya gitti. Bir tane simitle bir tane meyve suyu getirdi dedi. Bunu aldım, öyle bir yedim ki of, dünya varmış. Yiyorum var ya, ne lezzetli meyve suyuyla. Doydun mu dedi. Ağzımda var, yüzüne baktım, hiçbir şey demedim. Hiçbir şey diyemedim. Çünkü doymadı. Evet, sonra yine gitti dedi, cihaz getirdi bana, sağ Sağ ol. olsun. Evet dedi, getirdi. Ondan sonra şöyle bant mıydı neydi? Yağmur yağdı ya, Hı yağmur hı. yağıyordu. Benim bavulum vardı, büyük bavul. Hı hı. Bavulu ben böyle çektim, o sonra eliyle şöyle yaptı, bir sildi. Sonra oturdu oraya. Bana şöyle sırtıma şöyle yaptı. Oğlum dedi, bak git çalış, olmazsa dedi kimse senin yüzüne bakmaz dedi. Sen bayağıdır burada oturuyorsun dedi. Ben seni gördüm dedi. İzlemiş seni. Ondan sonra yani teşekkür ederim dedim. Nerelisin dedi, sordu, muhabbet ettik. Ben dedim Afganistanlıyım dedim. Afganistan Türkmeni dedim. Buraya okumaya geldim falan. Anlattım işte, hepsini anlattım. Böyle böyle oldu, öyle öyle oldu falan işte. Allah dedi yardımcın olsun oğlum dedi. Yerinden kalktı, şöyle şapkacağızı vardı. Montcağız. Şimdi bu Marmaray var ya. Hı 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 hı. Bir büyük kapısı bu tarafta duruyor, birisi ortada Evet. duruyor. Evet, evet. Ben orta tarafındaydım. Hı hı. Şimdi alan da açık. Hiçbir yer giriye yok. Şimdi ben de üşüyorum. Hadi görüşürüz. Yerimden kalktım. Dedeciğim dedim, çok teşekkür ederim falan işte. Yani böyle kucaklaştık falan böyle. Kalktı, yoldan böyle geçti işte. Şöyle geçti. Ben de bavulumu aldım. Bu tarafa koydum. Bir bakıyorum yok. Şimdi bunu söylüyorum, herkes ya oğlum diyor, sen diyor bizimle şey mi geçiyorsun diyor. Bazı gülen insanlar var, şey yapan insanlar. Şimdi bak,
şöyle desek bir taksi gelse, taksi bile gelse illa 5 saniye Hı hı. durur. 10 saniye bile dursa bile ha bindi gitti dersin değil mi? Bir Yoldan saniye içinde kayboldu yani. yo 1 saniye demeyelim mesela. Yoldan geçti durdu orada. Hı hı. Durduktan sonra ben bavulumu aldım bu tarafa koydum. Tarafa koyduktan sonra bir bakıyorum yani alan da açık. Ben diyorum metronun içine girse diyorum orası kapalı. Ya bir taksi de geçmedi, bir araba da geçmedi. Yani böyle bir şey oldum yani. Hızlı Sonra yetişmiş bir sana. kıllarım var ya böyle bir car diye yukarı çıktı. Resmen kalbim nasıl atmaya başladı. Kup, 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 kup. Öyle bir atıyor ki yani sırtlarım bir türlü yani ayağım böyle titremeye başladı böyle Ama titremeye Sancar başladı. sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bir dede geldin deyince benim içime doğdu. Evet. Yani ben İşte inanmıyordum. sizin bir Ben şey. inanmıyordum. Sonra inandım gerçekten de. Sonra inandım yani. Sonra dedi ki git o dede dedi ya bana git çalış. Çalış. Hı hı. Şimdi bir restoran var. Yakında işte restoranta gidiyorum. Sabah saat 7'den 6'dan falan açtılar galiba. 6'da açtı ben gidiyorum sırılsıplak böyle. Yani o kadar da hızlı bir yağmur değil ki şey olsa yani. Hı hı. Bir karla yağmur böyle Hı. çıtır çıtır yağıyor. Titreliyor. böyle. Ha. Onun gibi bir şeydi. Sonra gidiyorum. Açmış ben içeri girdim. Birisi paspas atıyor böyle. Paspas atıyor. Merhaba buyurun dedi. Şu an kapalı istedi. Ben dedim ya dedim ben dedim çalışmaya geldim dedim. Müdürünüz varsa konuşabilir miyim dedim. Sonra tamam dedi ben çağırayım dedi. Sonra geldi müdürü bir takım elbiseli birisi geldi dedi ki merhaba buyurun dedi. Ondan sonra merhabalar dedim. Ben dedim yeni geldim de yani sokakta da kaldım her şeyimi çaldırdım işte. Bir çalışmak istiyorum falan işte böyle böyle anlattım işte böyle. Sen nerelisin diye sordu. Türkçen de iyiymiş tamam o kadar da şey yok anlaşabiliyoruz seninle falan işte ha ondan sonra tamam çıkar üstü başın dedi. Sen dedi tamam dedi. Valla sonra akşamüstü oldu. Ben dedim abi dedim benim dedim evim yok hiçbir yerim yok dedim. Ben nerede yatacağım buraya bana yer ayarlayabilir misin? Bak dedi her yer senin nerede yatmak istiyorsan yat dedi. Şimdi çalıştım o kadar mutluyum ki yani ben çalışıyorum ya benim bir güzel şey var yani yiyecek var o var bu var işte. Hemen beni işe aldılar. Sonra iki kişilik koltuklar var orada. Akşamları orada uyuyordum. Bir de boy uzun ya. Şimdi sabah kalkıyorum bel ağır. Her yerim ağrıyor. Her yerlerim ağrıyor. Sabah oluyor mutlu. Sonra bir tane çocukla orada çalışıyormuş. O da bizim Afganistanlı Türkmen çocuklardan. İsmail diye bir tane çocuk vardı. Onunla tanıştık. Ondan sonra bu da şey tarafında oturuyordu. Bu Kirazlıtepe diyor mu ne diyor. O tarafta oturuyordu. Kiralık. Ben dedim valla kardeş dedim ha. Valla ben böyle 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 ona da anlattım böyle oldu dedim. Ben dedim eğer yardımcı olursan falan. Ya dedi tamam hadi gel gidelim dedi. Bize gidelim dedi. Orada kalırsın beraber gelir beraber gideriz. Gittim. Gittikten sonra yani bir onlarda yaşamaya başladım. Sonra yavaş yavaş yaz gelmeye başladı. İlk başta garsonlar benimle çok kötü şey yapıyordu yani davranıyordu. Çok kötü davranıyordu. Yabancı diye yani yabancı diye davranıyordu. Yabancı diye davranıyordu. Ondan sonra bir Hintliler falan geldi işte. Bir 9 kişi falan vardı Hintliler. Hintliler geldi. Ben Hintlilerin dilini biliyordum. Şimdi ben ne taşıyorum? Kovanın içi dolu şey var. Çatal, kaşık, Hı ne hı. bileyim o bu ağır 2 kişi zorla kaldırıyor. Sen Ben tabii tek boy başıma poslu. ikinci kata götürüyorum işte böyle. Sonra patron geldi. Şimdi hostes var orada. Konuşamıyor işte. Yani bir şey diyemiyor yani. Böyle ne diyor? O Türkçe konuşuyor. Onlar Hintçe, onlar İngilizce falan konuşuyor işte böyle. Ben de bakıyorum buradan patron geldi. Patronla da hiç kimse o zamanlar görüşüyor. Oğlum dedi ne yapıyorsun? Belini artacaksın dedi. Ne yapıyorsun kovayı dedi böyle tutuyor. Ya dedim bunlar Hintli dedim. Ben dilini biliyorum. Konuşayım mı dedim. Şey bilmiyor dedim. Bir tane kız vardı Ayşe diye. O bilmiyor dedim. Sonra tamam dedi öyleyse tamam hadi git konuş dedi. Bırak onu dedi yere dedi. Yere bıraktım. Geldi çocukları komiler çağırdı. Ben de komilik yapıyorum işte. Kaldırdılar götürdüler işte yukarı. Ben de Hintçe'de dedim o ayna kesiyorum tum tekona tum Hindistan siyahı Pakistan siyahı dedim. İkisini de söyledim yani Hindistan'dan mı geldiniz Pakistan'dan mı geldiniz gelin buyurun falan filan oturduk işte o zamanlar dolar 2,5 miydi 3 müydü neydi bilmiyorum o zamanlar. Hı hı. Ben bunlara ne bileyim baya bir güzel bir satış yaptım bunlara.
Çok güzel satışıyor. Bu kadar fiş çıkardım. Tatlıdır, odur, budur. Ha ha ne var ne yok. Yani garson alıyor, ben söylüyorum, tercümanlığını yapıyorum, şey yapıyorum. Yani ondan sonra bu patron bizi izlemiş. Ya diyor, sen diyor bu kadar diyor ne güzel bir müşteriyle ilgilendin. Ne güzel bir satış yapmışsın. Helal olsun sana. Çıkar bu şeylerini de, sen yarından itibaren garsonsun dedi bana. Ben garson oldum. Garsonlar çok kötü davranıyor. Onlarla eşit oldum. Ondan sonra bana bir şey diyemediler işte böyle. Herkes sanki ben çok kötü bir şey. Ya bir şey kırılıyordu. Yok, al bunu, kaldır bunu. Küfürler müfürlerle falan böyle çok kötü davranıyordular. Aşırı derecede kötü davranıyordular. Ama içindeki bir tane arkadaşım vardı ama çok iyi davranıyordu benimle. Sonra zaman geçti, zaman geçti. Yabancılar gelmeye başladı, yaz gelmeye başladı. İşte 4. aylarda falan işte böyle. 4. aylarda. Sonra nerede Sancar nerede? Sancar nerede? Sancar nerede? Ondan sonra bir gün Bütün tabii gelen müşteriler seni sormaya başladı bir yerden sonra. Evet. Yo şey patron yani. Ha, patron. Sancar nerede yani, tercümanlık yapsın gelen kişilere Evet. diyordu. O yüzden ben de orada müşterilerle ilgileniyorum. Garson oldum. Masalara bakıyorum işte. Sonra yanıma geldi. Gel dedi, böyle yaptı bana. Buraya gel dedi. Geldim. Dedi ki çıkar bunları dedi, git dedi, yarından itibaren dedi sen dedi kapıda duruyorsun dedi. Kendine bir takım elbise al dedi. Oh dedim. Hostes mi olacağım şimdi? Evet. Kapıda duruyorsun. Tamam. Gittim bir tane takım elbise aldım. Bir tane siyah aldım. Sonra kendim de hoşuma gitti, bir tane yazlık kendime hayretlenen bir şey, bu mavi renkten aldım. Mavi, hafif mavilerden aldım. Lacivert. Evet, lacivert tarzı. Firuze renkine benzeyen ondan aldım işte. Sonra garsonluğu da bıraktık işte, hostes olduk. Ha, bu kadar müşteri geliyor, bakın gönderiyorum falan filan, ha 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 şöyle. Yani sözün kısacası ne bileyim işte bayağı da zaman geçti işte böyle, hosteslikte tercümanlıktır, odur budur, ha 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 ha, yine geçti zaman geçti, ondan sonra ha, müdür kavga etti mi falan mı oldu, sonra ben müdür oldum, beni müdür yaptılar, ondan sonra herkese ben şey yapıyordum işte, neydi onunla, diyordum ki ya müşterilerle böyle davranın, müşterilerle öyle davranın, çok konuşmayın falan, yapmayın, bunu yapmayın, onu yapmayın. Ya her şeyi söylüyordum işte böyle. Sonra yani oradakiler bazı kişiler vardı benimle ilk başta kötü davranan. Şimdi ben onların müdürü oldum. Ya şef oldum diyeyim işte. Şefi oldum. Şef olduktan sonra ya bir gün o toplantı yapıyoruz. Toplantı yaptığımızda dedi ki Sancar, ha ilk geldiğin zaman hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ben kaç tane restoranda çalıştım aslında da. Sonradan da öyle böyle oldu işte. İlk geldiğin günü hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ha, sen bize bir şey demeyecek misin? Yok dedim. Ben dedim ben de insanım, sen de insansın. Hangi ülkeden olursam olayım fark etmez. Her ülkede de iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Yani Tabii. ben geldim, sen ilk geldiğimde bana çok kötü davrandın ama ben sana böyle davranmayacağım. Yani ben seni böyle üzmeyeceğim. Sen de Allah yaratmış, beni de Allah yaratmış. Göz vermiş, burun vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş dedim. Ya sen geldin de bana ya neler neler söyledin ama ben senin gibi olmayacağım dedim. Ondan sonra çocuk bir durdu yanımda oturuyordu işte şöyle, ben buradaydım, o burada oturuyordu. Durdu, dize bir çöktü, beni kucaklayıp bir ağlamaz mı, beni affet. Ben ne gerizekalı insanmışım, neymişim, öyleymişim, böyleymişim. Ağlamaya başladı. İnsanlık dersi Ha, vermişsin ama bayağı yani. evet. Sonra böyle ağlamaya başladı böyle. Ondan sonra herkes böyle ne bileyim sigara içmeye geliyorlar işte böyle. Sonra ben de biraz duygulandım. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Millet de duygulandı, oradakiler de duygulandı. Şimdi onları hatırlıyorum ya bir türlü. Oldum şimdi. Sonra böyle insanlık çok önemlidir dedim işte. İnsanlık çok önemli dediğimde o. Sonradan o arkadaş benim en iyi arkadaşım oldu. Her zaman o çaylar, kahveler, şey içer misin, sigara içer misin? Hep öyle oluyor ya zaten. Neler neler oldu. Sonra bir gün bu Diriliş Ertuğrul'un ekipleri geldi. Şimdi artık Evet. sektöre Ben girmeden önce biraz mola verelim. Evet. Evet zaten. Çünkü gerçekten o kadar yoğun bir hikaye ki artık bu noktadan sonrasını ikinci videoya saklayalım. Hı hı. Çünkü ben hazmetmek istiyorum yani. Anlattığın şeyleri böyle beynim patlayacak artık. Gerçekten çok yoğun şeyler yaşamışsın. Çok Evet. ağır şeyler yaşamışsın. Evet. Bravo. Yani hep diyorum Afganistan'dan çıkan sanat
Evet, evet. Güçlü insanlar, sporcu insanlar, ünlü insanlar çok zorlukları aşmayı bilen gerçekten savaşçısın Eyvallah. Eyvallah abi. kardeşim. Yani Teşekkür ederim. rahattan yaşayıp buraya gelip burada sokakta kalıp Geri de dönebilirdin. geri de dönebilirdin belki Yani. bir şekilde. Evet. Ama sıfırdan kendine bir hayat inşa etmişsin. Devamlı konuşacağız zaten. Şu anda geldiğim noktaya baktığımızda yani gurur duyuyorum Kat ve yani. kat, Gerçekten gerçekten. senin arkadaş olmaktan gurur duyuyorum. Evet ya, canım arkadaşım. Onu o kadar da söyleyeyim İyi ki yani. aynı döneme denk gelmişiz. Ya gerçekten. Evet. Sağ ol abim benim. Eyvallah Yağmurcuğum. O Bir zaman- sonraki bölümde devam etmek üzere diyelim. Bir Evet. süre mola verelim. Ondan Ondan sonra da sonra devam Asıl edelim. işin cafcaflı kısmına Aynen gelelim nasıl artık. artık yani oyuncu nasıl oldum şimdi o şeye geleceğiz. Nasıl tanıldık Afganistan'da nasıl beni yani böyle yani millet Evet, biz de nasıl böyle Afganistan'ın Tarkan'ı yaptılar beni resmen hatta Türk haberlerinde de yayınladı yani böyle yani Afganistan'a gittiğimde havalimanından karşılamalarla falan mı böyle bir Dur az spoiler, spoiler verme. Spoiler verme. Spoiler verme. Fragman yok. çok Bir güzel. sonraki bölümde Afganistan'ın Tarkan'ı olarak görüşmek üzere sayın seyirciler. Bize göre 10 dakika, size göre bir hafta sonra görüşürüz. Eyvallah. Hoşça kalın. Hoşçakalın.